Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü haberlerimize geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri tamamlanmıştı. Vladimir Putin ezici bir çoğunlukla birinciliği elde etmişti. Kıymetli dostlar, Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zakharova özellikle de Rusya dışındaki sandıklardaki oy durumunu açıkladı. Türkiye'deki durum ise oldukça dikkat çekiciydi. 4 farklı ilde Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için sandık açılmıştı Türkiye'de. Fakat özellikle de bir tane il, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin o ilde sandıktan birinci çıkamadı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Rusya'da geçen cuma ve pazar günleri arasında yapılan seçimlerde %87 gibi rekor destek bularak yeniden seçilen Vladimir Putin'in yurt dışı oylarının da %72,1'ini aldığı ortaya çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yurt dışı oylarıyla ilgili bilgi verdi. Buna göre 383 binden fazla kişi yurt dışındaki Rus temsilciliklerinde oy kullandı. Başkan Vladimir Putin %71,2 oy alırken liberal eğilimli Yeni İnsanlar Partisi'nin adayı Vladislav Davankov %16,65 oyla ikinci oldu. Komünistlerin adayı Nikolay Haritomov ise %2,2 oy alabildi. Türkiye'de 4 sandık kurulurken İstanbul, Ankara ve Antalya'da Vladimir Putin kazandı. Trabzon'daki sandıkta ise %64 ile en yüksek oyu ılımlı Vladislav Davankov aldı. Davankov'un Gürcistan'dan gelerek Trabzon'da oy kullanan Rus vatandaşlarından destek bulduğu tahmin ediliyor. Putin'in en yüksek oy aldığı ülkeler Ermenistan, Türkmenistan, Güney Ossetya, Abazya, Filistin, Tacikistan, Suriye, Irak, Kuzey Kore oldu. Aklıma da şu geldi. Davankov Trabzon'da seçimi kazanmış ya %60 küsürle. Vallahi dedim önümüzdeki günlerde artık dedim Davankov balkondan falan atlarsa düşerse hiç şaşırmayın. Yani aslında bu yaşanan gelişmelere de pek şaşırmamak da gerek. Onu belirteyim. Sebebi ise kıymetli dostlar çok değil. Şu son bir seneye bir bakalım Allah için. Yani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendi kişisel çıkarları olsun veyahut da kendisine rakip olarak yani en azından kamuoyunun görebildiği kişiler ne kadar adam varsa hepsi bir şekilde ortadan kayboldu veyahut da fişi kesildi. Kıymetli dostlar yani Prigozhin vardı hatırlarsınız, Wagner'ın lideri Putin'e kafa tutmuştu. Moskova'ya kadar ben Wagner birliklerini süreceğim demişti. Ama sonuç gelin görün ki Prigozhin sessiz sedasız Rus istihbaratı yani onun fişini çekti. Hemen devamında Navalny Putin'in en büyük rakiplerinden bir tanesiydi. Fakat kıymetli dostlar Navalny de zaten geçtiğimiz günlerde Putin tarafından icabına bakıldı. Hatta Vladimir Putin yani biz de çok isterdik yaşamasını ama hayat yani ölüm diye de bir gerçek var diye açıklamalar da yapmaktaydı. Mesela Rusya'daki seçimlerin ülkemize de yansıması oldu. Hani içimizden bazıları demekteydi ki vatan hainlerini ülkede konuşturmayacaksın. İşte Vladimir Putin halk tarafından gerçekten de çok seviliyor. %87 oy alması bir rastlantı değil diyenler de vardı içimizde. Fakat bir yandan da Rus lider Vladimir Putin karşısına rakip olma ihtimali kim varsa gidiyor onun işine icabına bakıyor. Onu zaten konuşturmadığı için kendi saltanatını Rusya'da sürdürüyor diyenler de vardı. Yorumlarda görüşlerinizi mesela ben bu konuya dair merak ediyorum. Hemen devamında ikinci konu başlığımıza geldiğimizde şöyle lütfen arkanıza yaslanın olaylar. Kıymetli dostlar videomuzun başından da gördünüz. Bugün gerçekten de hani abo diyeceğimiz bir haberi sizlere aktaracağım. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte ve Karabağ'a gideceğiz. İkinci Karabağ Harekatı yıllarına gidiyoruz. 2020'li yıllar. Kıymetli dostlar sosyal medyada karşıma bir video çıkmıştı. Yayınlanan video kayıtlarında hatırlar mısınız? İkinci Karabağ Harekatı'nın başladığı ilk günlerde Ermeni askerler anlamsız birbirlerinin böyle dibinde dururlardı. Hatta böyle 40-50'şer kişilik Ermeni kuvvetler tek sıra halinde geçerlerken Bayraktar TB2'ler onları tıkır tıkır avlardı. Biz daha sonrasında bunlar nasıl bu kadar yakın bir arada seyrediyorlar? Niye bu kadar yakınlar? Bayraktar'ın vuracağını bilmezler mi diye içimizden geçirirken kıymetli dostlar olaylar bambaşka çıktı. Meğersem bir sabah Ermeni kuvvetlerinin cebine bir telefon SMS düşüyor. O SMS'te işte şu noktada toplanacaksınız. Ben işte Ermeni komutanınız diye SMS bilgisi geçiyor. Fakat o SMS'i atan Azerbaycan istihbarat birimleri. Daha sonrasında ise neler yaşanmış? İsterseniz bizzat Azerbaycanlı kuvvet komutanının dilinden yaşananları bir dinleyelim.
Onlar bizim bir çox kiber müdaxiləmizi görüb nəticələrindən əlbəttə ki, çox sarsıldılar. Ona görə də interneti kəsdilər və bunlar istifadə elədi yalnız telefonlardan SMS vasitəsilə məlumatlanırdılar. Komandirlərinin adından bütün əskərlərə erməni dilində bir hərbi əmr göndərdik. Telefonlarda onlar komandirinin adını necə yaza bilərsə, o formada da onu gördülər. Sanki komandirindən gəlmiş bir mesaj kimi göründü. Erməni dilində gedən mesajda belə yazılmışdı. Səhərə yaxın saat 4 radələrində 4 yolda toplanın, təzə əmr gələcək, konfidensiallıq baxımından əmr açıqlanmır. Və biz bu mesajları göndərdik, çatmağına dair də təsdiq aldıq ki, mesajlar çatdı. Onlar da oradan da bütün o hərbi birləşmələri saat 4-5 işləmiş, həmin deyilən məntəqədə 4 yol adlanan bir məntəqə var idi. O məntəqəyə toplaşmışlar və əlbəttə toplaşandan sonra bizim pilotsuz uçuş aparatlarımız hərbi əməliyyatları yerinə yetirdi. Düşünüyorum, Ermeni kuvvetler görmüş olacağınız üzere ölüme bildiğimiz koşmuşlar. Yani bu görüntülere şaşmamak elde değildi. Yani yaklaşık 100-200 kişilik gruplar ceplerine gelen bir mesaj yüzünden toplanma merkezine gidiyorlar. Orada ise Azerbaycan özel kuvvetleri insan hava araçları ve Bayraktar TB2'lerle onları beklemekte. Gerçekten de hani diyoruz ya, harp sadece bilekle, güçle, sahadaki çatışmayla kazanılmıyor. Bir yandan da akıl. Şimdi bunu akıl eden komutan acaba kimdir mesela? Ben bir düşünmek istedim. Allah gerçekten ondan razı olsun. Çok stratejik bir hamleymiş. Özellikle harekatın böyle ilk günlerinde, yani hiçbir şey yapmadan, kılınızı kıpırdatmadan belki de 1000-2000 Ermeni kuvvetleri bu şekilde etkisiz hale getirildi. Şakası yok, efsane bir olaydı. Dedim ya, mesela savaş yaşanalı 3 yıl olmuş ama bunun gibi olaylar daha mesela dün karşımıza çıktı. Anlatılmayan daha neler var. Daha gerisini siz düşünün kıymetli dostlar. Yani demem o ki Bayraktar TB2'ler Ermenileri bu sefer çok ama çok fena gafil avlamış. Ben böylesinin yaşanabileceğini hiç tahmin etmiyordum ama Ermeniler de yani ne derseniz deyin ama amma da bir gerizekalıymış diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizi ilk olarak ve hazır Bayraktar TB2 dedim ya, ABD'li yayın kuruluşu Business Insider Bayraktar TB2'leri konu almıştı. Dedi ki Insider, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Libya'ya konuşlandırması, Trablus'taki uluslararası alanda tanınan hükümetin 2020'de Trablus'u kuşatan Libya ulusal ordusuna karşı kararlı bir karşı saldırı başlatmasına yardımcı oldu. Bu dronlar yeterli hava savunması olmayan bir rakibe karşı potansiyel olarak ölümcül olabilir diye Business Insider haberini sonlandırmıştı. Hemen devamında bir Ukrayna-Rusya çatışması tam gaz devam etmekte, çok şiddetli bir şekilde kıymetli dostlar. Fakat tanıdık yüzler de karşımıza çıkıyor savaş sahasında. Rus ordusu tarafından Ukrayna'da ele geçirilen BMC Kirpi görmüş olacağınız üzere bu şekilde görüntülenmişti. Ellerinde kaç tane var? Söylentilere göre 3-5 tane Kirpi aracı Rus kuvvetleri tarafından sapasalim bir şekilde ele geçirilmiş. Türk zırhlı araçları evet Ukrayna'da karşımıza çıktı mesela ama önümüzdeki dönemde çok sayıda zırhlı araç, Türk zırhlı aracı Romanya'da da karşımıza çıkacak. Kıymetli dostlar, Defense Romanya'nın haberine göre Romanya'nın 4x4 zırhlı araç ihalesinde sadece otokar yarışta kaldı. Romanyalı kaynaklar ihale şartlarının oldukça zorlayıcı olduğunu ancak otokarın tüm kriterleri başarıyla karşıladığını belirtti. Romanya'nın 1059 adet Kobra 2 siparişi vereceği ve Romanya ile Türkiye arasında ortak Kobra 2 üretiminin olabileceği aktarılmakta. Sözleşme bedelinin ise 1 milyar dolar civarında olduğu belirtilmekteydi. Yani gerçekten de hem hava hem deniz hem kara araçlarında yani maşallah tarihimizin hiç böyle alışkın olmadığı sözleşmelere imza atmaktayız. 1 milyar dolar ne demek? Napolyon'dan yeni fotoğraflar elimize ulaştı. Napolyon dediğim kim? Kendisini Napolyon sanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Kıymetli
Kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere son günlerde işte Emmanuel Macron Ukrayna savaş sahasına Fransız özel kuvvetlerini konuşlandıracağım tarzında açıklamalar yapıyor. Kendince güç gösterisinde bulunmakta. Kendisini bir Napolyon sanıyor adeta. Tabi Rus kanadından da gerçekten de oldukça sert açıklamalar geliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova olası Fransız birliklerinin Ukrayna savaş sahasına girmesi durumunda ilk hedef haline geleceklerini belirtmişti. Kıymetli dostlar, çakma Napolyon Macron'un boks yaparken fotoğrafları bu şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Artık hatırlarsınız, Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk günlerde de Fransa Cumhurbaşkanı Macron Zelenski'ye özenmişti. Zelenski gibi üzerine bir tane sweatshirt almıştı. İşte dertli pozlar vermekteydi. O günler aklıma geldi. Kısacası Macron kameralara oynamaya devam ediyor. Hemen devamında kıymetli dostlar, Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Rusya'ya ait ticaret gemileri Karadeniz'de vurulma tehdidi nedeniyle Türkiye karasularından dışarıya artık çıkmadan seyir yapmaya başladılar. Bunun haberini ben sizlere önceden aktarmışım, hatırlayacağınız üzere. Şu son günlerde de giderek arttı. Rusya'dan petrol tankerleri Türkiye ile ticaret yapmaya bu şekilde devam etmekteydi. Yani utanmasa herifler Sinop'tan hiç ayrılmayacak, Bafra, Samsun, Ordu deyip anca yukarıya uzanacaklar. Gerçekten de akıl alır gibi değil. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında kıymetli dostlar, Aselsan'dan gelen önemli bir habere gideceğiz. Aselsan ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariği maksadıyla 556 milyon 500 bin ABD doları bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girilmiştir diye bir paylaşımı vardı. Aselsan'ın gerçekten de önemli bir tutardı. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Ama kıymetli dostlar, benim sizlere aktarmış olduğum son haberde kafama takılan bir şey var. Yani neden mesela iki tarafta Türk, yani gidip de Aselsan ne bileyim böyle Romanya'ya bir satış gerçekleştirmemiş ki satış Amerikan doları olsun. Neden mesela Milli Savunma Bakanlığı'na Aselsan bir satış gerçekleştirirken dolar usulü çalışılıyor? Ben bunu mesela anlayamadım. Tamam diyebilirsiniz, işte Türk lirası oynak, işte bir gün 30 lira dolar, bir gün 35 lira. Bundan dolayı işte garanti alınıyor işler denilebilirsiniz. Ama kıymetli dostlar, bilmiyorum. İki tarafta Türk, yani Türk lirası kullanılsa ne gibi zararı olabilir sözleşmede? Biz böyle yapıp da Türk lirasını kullanmayacaksak önümüzdeki yıllarda nasıl Türk lirasıyla yurt dışına ticaret yapacağız? Benim aklıma da bu geldi. Artık tatlı bir eleştiri olarak mı algılarsanız bilmiyorum ama içimden de geçti, söylemeden de edemedim diyorum. Ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun, hayırlı Ramazanlar, her şey istediğiniz gibi olsun, sağlıcakla.